Şehrin göbeğinde çivit otu buldum. Bakar mısınız? Maşallah yağan yağmurlarla muhteşem güzel olmuş. Buralarda gerçekten boş arazilerde her türlü güzel yabani otları bulmak mümkün. Ama kimse bilmediği için, tanımadığı için bu güzel otları herkes görüp geçiyor ya da görmeden geçiyor. Bu otları gerçekten kimse bilmiyor. Çivit otu bakın yine. Her şey var burada. Gelincikler, papatyalar. Bakar mısınız çivit otlarına bakın. Bu videoda size çivit otu kırlardan nasıl toplanır, nasıl saklanır, çivit otu ile saç boyama, cilt bakımı ve ayak bakımı gibi konularda bilgi vereceğim. Ben duruşundan tanıyorum bu yabani otları. Umarım gençler de öğrenirler ve bu güzel yabani otları değerlendirirler. Biraz da sarı papatya topladım. Doğal sarı papatya. Tamamını toplamadım. Biraz bıraktım. Tohum olsun, seneye de çıksın diye. Doğayı tanımalıyız. Doğadaki yabani otların her birinin bizim için faydaları büyük. Her yer çivit otu. Üstelik böyle hemen kaldırımın dibinde. Bunu kesmem de çok kolay olacak. Kökünden sökmeyeceğim. Çünkü yeniden çıkması gerekiyor. Bunlar kökten çoğalır. Tohum döker, tohumdan da çoğalır. Ben şuradan hemen ihtiyacım kadar kesmek istiyorum. Birçok insan bu güzel otu bilmiyor. Ben bu güzel ot ile saçlarımı boyuyorum. Saç dökülmesine birebir canlı, parlak, muhteşem, güzel saçlar için kına ile kınanın kızıllığını giderecek şekilde çivit otu ile çok güzel kahverengi tonları elde edebiliriz. Ben şimdi ihtiyacım kadar hemen kesiyorum. Çivit otu doğada 1000 yıldan fazla süredir var. Hemen yolun kıyısında, kaldırımın yanında çıkmış. Ve bu seneki yağan yağmurlarla da coşmuş çivit otu. Çivit otu bulamıyorum diyenler son günler artık. Üstünde de salyangozlar var. Şöyle salyangozlarını atıyorum. Kestikten sonra hafifçe bir silkeliyoruz şu şekilde. Üzerindeki sinekler, böcekler dökülsün diye. Saçlarınızı kına ile boyarken kahverengi tonları elde etmek için, kınanın kızıllığını alması için çivit otu ile saçlarınızı boyayabilirsiniz. Kanalımda çivit otu ile saç nasıl boyanır detaylı tariflerim var. Her yer çivit otu. Bakar mısınız? Muhteşem. Hemen yanında tekrar var. Yol boyunca. Ama işte kimse bu otları bilmediği için öyle bakmadan geçiyor. Şöyle bakın. Hemen hızlıca götüreyim. Şöyle. Bakar mısınız? Her yer çivit otu. Yaprakları kalın, uzun uzun. Yaprakları mavi yeşil karışımı. Mavimtırak bir renkte. Yapraklarından da mutlaka biraz alın. Doğadan, %100 doğal. Tam doğanın içinde görüyorsunuz. Çivit otuyla saçlarını boyayan değerli takipçilerim hep bana soruyorsunuz çivit otunu nereden bulacağız diye. İşte çıkın kırlarda, yol kenarında, şehrin göbeğindeki yol kenarında bile yabani otların bulunduğu yerde çok rahat bulabilirsiniz. Ay düşüyordum az kalsın. Evet bakın şöyle gövdeyi görün. Tam gövdesi bu şekilde. Çivit otunu bulduğunuzda bana da yazın olur mu? Benimle birlikte saçlarını çivit otu ve kına ile boyayanları da yorumlarda görmek istiyorum. Bizimle tecrübelerinizi paylaşın lütfen. Çok mutlu olurum. Tohum döküp seneye de yine çıkmaları da gerekiyor. Hem kökten hem tohumlarından çoğalır. Yapraklarını göstereyim size. Kalın bir gövdesi var. Kırılmıyor ve elle de kesilmiyor. Yanınızda mutlaka bir makas olmalı. Benim çantamda her zaman bir küçük makasım bulunur. Makasla kestim ben. Hemen size nasıl yıkadığımı da göstereyim. Siz de kolayca yıkayın. Topladığım poşetin içerisine su doldurdum. Çok güzel silkelemişim. İçinden böcek çıkmadı çok şükür. Çünkü böceklerin ölmesini istemiyorum. Şöyle poşetin içerisine doldurduğum suyun içerisinde şöyle ileri geri yaparak güzelce her yerini yıkıyorum. Hortumla da
Saplarına biraz su tuttum. Zaten yağmurlar da yağdığı için üzerinde çok fazla toz da yoktu. Ve başka temiz bir poşetin içine, ben çöp poşeti kullandım. Yıkadıklarımı dikkatli bir şekilde alıyorum. Bu suyu da bahçeme dökeceğim. Belki dökülen tohumlarından bahçemde de çıkar. Yıkadığım çivit otlarının suyunu süzdürdüm. Ve şimdi hepsini güzelce keseceğim. İstersek kurutabiliriz, kurutup saklayabiliriz. Ama kuruturken şuna dikkat edin. Eğer açık balkonda kurutursanız karınca gelebilir. Karıncalar çok seviyor çivit otunu. Güneşte kurutun. Hızlıca kurutursunuz. Karınca gelemez o zaman. Kuruturken yere sermeyin. Bir masanın üzerine serin. Yere sererseniz karınca daha çok geliyor. Daha önce başıma geldi benim. Bir masanın üzerinde kurutmak daha güvenli. Kuruttuğunuz çivit otlarını da yıllarca kullanabilirsiniz. Bozulmazlar. Kuruttuğumuzda buzdolabında ya da buzdolabı kadar serin bir yerde saklamalıyız. Ben genelde bez torbalarda, buzdolabının sebzeliğinde ya da kapağında, cam kavanozlarda saklıyorum. Çünkü doğal ot olduğu için böceklenme ihtimali var. Çivit otu saçlarımız için inanın altın değerinde bir doğal ot. %100 doğal. Saç rengini koyulaştırır. Saç beyazlarıyla savaşır. Saçlı derideki birçok sorunu da giderir. Yıllardır çivit otu ile kınalı kınasız tariflerle saçlarımı boyuyorum. Topladığımızda mutlaka arabaya koymadan önce iyice silkeliyoruz. Üzerinde böcekler olabilir. Hatta benim topladığımda salyangozlar bile vardı üzerinde. Hepsini tek tek topladım ve iyice silkeledikten sonra arabaya koydum. Lütfen bunu unutmayın. Arabanızda böcekler olmasın. Biraz da sarı papatya topladım. Saçlarımı kına ve çivit otuyla boyadıktan sonra bu sarı papatya suyuyla da bir maske yapacağım. Üzerinde altın sarısı ışıltılar olsun diye. Biraz daha toplayabilirdim ama zamanım yoktu. Çok güzeller gerçekten. Fırsat bulursam sarı papatyalardan biraz daha toplayabilirim. Sarı papatyaları da aynı şekilde isterseniz kaynatıp suyunu pet şişelerde dondurucuda saklayabilirsiniz. İsterseniz de kurutarak saklayabilirsiniz. Papatyanın üzerinde de bir tırtıl vardı. Aldım onu şimdi. Ben şimdi güzelce kesiyorum. Yine kontrol edin, üzerinde böcekler olabilir. Makasla bile zor kesiyorum inanın. O kadar güzel, odunumsu bir bitki. Kaynatmak için çelik tencere kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı olur. Şu sap kısımlarını da atmıyoruz. Bunları da kaynatıyoruz. Bu sene yağmurlar çok güzel yağdı. O yüzden bütün yabani otlar coştu. Çok sert, gerçekten odun gibi. Biraz küçültüp bir poşete koyup buzdolabına koyacağım. O zaman hiç bozulmaz. Yoksa böyle yıkadıktan sonra eğer hepsini kurutmayacaksanız, kaynatmayı düşünüyorsanız aynı gün yapmanız gerekiyor. Aynı gün yapamayacaksanız mutlaka biraz buzdolabına sığacak kadar küçültüp temiz bir poşetin içerisinde buzdolabına koyup ertesi günü kaynatabilirsiniz. Daha da fazla bekletmeyin. Dolapta da kötü olur. Bir gün daha fazla bekletmeyin. Bir gün yeterli. Ne kadar zorlandığını görüyorsunuz. Çok odun gibi olmuş ama çok güzel olacak inanın. Sarı altın. Gerçekten saçlarımız için altın değerinde bir bitki. Mutlaka sizler de bu Haziran ayının son günlerinde, artık bu bitki için de son günler. Bu zamana kadar kalmazdı normalde. Daha erken kururdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için henüz kurumadılar. O yüzden henüz vakit var. Biraz toplayın. Her yerde var. Her yer çivit otuyla dolu inanın. Şöyle güzelce suyunu koydum ve kaynamaya bıraktım. Kapağını yarım kapak yapacağım ki renkleri, güzel renkleri uçmasın ama hem de taşmasın diye. Kaynadıktan sonra ocağı kısarak yarım saat 45 dakika kadar kaynatacağım. Şöyle paket yaptım güzelce. İki tarafından poşet geçirdim. Çok büyük olduğu için tek poşete sığmadılar. Ve bakın her taraf böyle çivit ot oldu, kirlendi. Şimdi buraları temizleyeceğim. Gerçekten video çekmek
Bilgileri paylaşmak bir yana çıkardığı iş ile de oldukça zahmetli. O yüzden lütfen videomu beğenmeyi ve abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hem de birlikte saçlarımızı boyayalım. Kaynattığım çivit otu suyu soğudu. Şimdi bunları şu pet şişelere dolduracağım. Süzmüyorum ben. Çünkü içerisinde şeyleri kalabilir, pütürleri hiç önemli değil. Saç için oldukça faydalı. Hatta şu posasını da atmayın hemen. Bunlarla ayaklarınıza bakım yapabilirsiniz. Çünkü ayak kaşıntısına, ayak mantarlarına gerçekten çok iyi geliyor. Suyuyla yine yüzünüze maske yapabilirsiniz. Yüzünüze bu suyu sürebilirsiniz. Ciltteki kırışıklıkları, çizgileri azaltır ve cildi çok güzel nemlendirir. Çizgilerle savaşır. Özellikle sivilce problemi yaşayanlar bunu elinizle yüzünüze sürebilirsiniz. Pamukla sürmeyin, elinizle sürün. Yüzünüzü yıkadıktan sonra temiz yüzünüze sürün. Öylece bırakın. Durulamaya gerek yok. Gerçekten sivilcelerinizde iyileşme ve azalma olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir kepçe yardımıyla suyu buradan alıp huniden pet şişelerin hepsine dolduracağım. Şöyle bir tane doldurdum. Görüyorsunuz. İçinde sarı çiçekleri mevcut. Kınayla birlikte bunu saçımıza sürerken de hiç sorun olmayacak. Şişeleri doldurdum. Bununla da ayaklarıma bakım yapacağım. İsterseniz bunu direkt bahçenizde gübre olarak da kullanabilirsiniz. Bahçenize atabilirsiniz. Şişelere koyduğum çivit otu sularını dondurucuda inanın yıllarca saklayabiliriz. Hiç bozulmazlar. Dondurucudan çıkarıp çözdürüp kına ile karıştırıp saçlarımıza uygulayabiliriz. Buzdolabına paket yapıp koyduğum artan çivit otlarını da tekrar aynı tencereye alacağım. Tencereyi yıkamaya bile gerek yok. Aynı tencerede yine üzerine su doldurup kaynatıp yine pet şişelere doldurup dondurucuya atacağım. Hepsi bu kadar. Umarım sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve hipe puan göndermeyi unutmayın. Ayak bakımı yapmak için de şöyle çiçekli kısımlarından ve biraz suyundan koydum. Ilık ılık yapmalıyız ayaklarımıza bakımı. Şöyle saplarını ayırdım. Ve şimdi ayaklarımı bu suyun içerisinde istediğim kadar bekleteceğim. Bir yarım saat bekletmek çok iyi olur. Bu işlemi banyoda yapmalıyız. İşimiz bitince ayaklarımızı ılık suyla durulayıp çıkıyoruz. Ayak kaşıntısı, mantar gibi rahatsızlıklarda ayakları çok rahatlatacaktır. Biraz daha su eklenebilir. Ben biraz suyunu az koymuşum. Şöyle ayaklarınızın her tarafı su ile temas etsin. Banyoda kurutucu çalışıyor. O yüzden biraz banyo gürültülü, kusura bakmayın. Ayaklarımızı suyun içinde şöyle iyice otlar ile masaj yaparak hareket ettiriyoruz. Ayak rahatsızlığı gidene kadar mümkünse yapabiliyorsanız her gün yapmak faydalı. Ayak rahatsızlığı olanlar bu çivit otunu direkt kaynattıkları suyu ılık hale geldikten sonra onu kullanabilirler. Ben artanları değerlendirdim. Çünkü çivit otu suyunu ben dondurucuya koydum. Biraz ekledim bu suyun içerisine. Ayak rahatsızlığı olanlar bu suyu komple çivit otu suyu ile yapmalılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.